Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün çok güzel görsellerle önemli bir olguyla karşı karşıyayız. Ben size şöyle de göstereyim. Yılanımızı da görüyorsunuz. Şurada da haçımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bizim mağara kapımızla alakalı olgu. Şimdi konuya başlamadan evvel bunun eşkıya gömüsüyle alakalı, definesiyle, altın para saklamasıyla alakalı olduğunu ve bunları işaretçileriyle beraber göstereceğimi ve zannımca kayıtlarda ve eşkıya kayıtlarında da olduğunu düşündüğüm aranan bir unsur, aranan bir define, aranan bir hazine olduğunu düşündüğüm bir olguyla karşılaşacağız. Başta şunları söylemek istiyorum arkadaşlar, biz her zaman söylüyoruz, bilgiye dayalı program yapıyoruz. Bilginin de insanlara ulaşmasını ilk sunumumuzda anlattık. Bunun için yapmamız gereken bazı olgular var. Reklamlar olsun, yorumlarınız olsun, bunlarla beraber beğenileriniz olsun arkadaşlar. YouTube ortamında videoyu en önde tutacak ve gösterecek, bu şekilde bilgi yayılacaktır. Şimdi gelin isterseniz bunu tasdik edelim. Dün değil de evvelki gün bir anlatım yaptık. Dedik ki arkadaşlar dedik biz buna çalışacağız dedik. Önemli bir olgu olduğunu söyledik. Bakın bu olguyla alakalı. Hatırlayanlar bilir. Şöyle söyledim, dedim ki bunun dedim uçurum tepe bir yerde olması gerekiyor dedim. Artı dedim üzerindeki bana bunu söyleyen işaretçiler üzerinde ve bu olgunun tuzaklı olduğuyla alakalı bakın burada tuzak işaretinin olduğunu gösterdim size. Onunla beraber bunun eşkıya olgusunu ve bunun kayıtlarda olan şu haç işaretini, istavrozu görüyorsunuz. Hikayesini anlattım. Ben bunu görür görmez dedim ki arkadaşlar bunun dedim bu kayanın dedim uçurumda olması gerekiyor. Hakim bir noktada olması gerekiyor eşkıya kayıtlarında ve yanındaki küçük olan işaretle beraber bakın gördüğünüz gibi haçı görüyorsunuz. Yuvarlağın içerisinde kayanın kendisinde olması gerektiğini, işaretçilerin bizle konuştuğunu ve bu şekilde bize bilgi verdiğini söylemiştim sizlere ve çalışacağımı söyledim. Çalışmadım ama sonradan diyorum ya sabah kahvemi koyuyorum. Ben göndermiş olduğunuz ya da gönderdiğiniz bakmış ya da bakamamış, yorumlamış, yorumlamadığım işaretleri inanın bana taze kafayla sabah düşünüyorum. Hemen aklıma dank etti. Arkadaş da bize ulaşmış, bize bir iki bilgi verdi. Biz ne demiştik? Dedik ki bu işaretin uçurumda olması gerekiyor, hakim noktada olması gerekiyor ve eşkıya ile alakalı bir olgu olduğunu söylüyor. Şuradaki istavrozu bana onları anlattığını söyledim. Yanında bir yer olacak. Yerden aşağı hafif indiğinizde dedim bir kapaması olması gerekiyor. Buradaki olgunun altın para saklamasıyla alakalı bir olgu olduğu gibi bu işaretin 1, 2, 3, 4, 5 tane odası olduğunu ya da 5 tane mezarı olduğunu, dolu mezar yani dolu mezar, piç mezar demiyorum, boş mezardan bahsetmiyorum. Piç mezar da diyen var yani. Yani içine eşya konmuş, altın konmuş, değişkenlik gösterebiliyor ve bunun güneş saatiyle alakalı yani güneşin gölge yaptığı yerler de araştırılmalı diye size ne yapmıştım? Bilgi vermiştim ve bunun zır eşkıya işi olduğunu size söylemiştik. Arkadaş da bize şimdi bir tane resim gönderdi ve dediği gibi gerçekten de yüksek bir yerde, uçurum bir noktada burası. Hatta çıkamadık. Zor temizledik. Anca bu kadar çekim yapabildik dedi. Demesiyle beraber şu arkalardan bir yerden bir tane aşağı doğru sarkmışlar. Sarktıktan sonra bize bazı işaretçiler bizi doğrulayacak şekilde bazı işaretçiler olduğunu söylediler. Şimdi ben size o işaretleri biraz evvel gösterdiğim yılan olgusu oradan çıkmış. Ben hikayesini anlatmaya devam edeyim. Pardon arkadaşlar. Bakın. Eşkıya kayıtları ve belgelerinde benim şahsımın daha evvelden 20 yıllık çalışma süresi içerisinde belirlemiş olduğum bazı olgular var. Bazı ulaşılmış kayıtlar ya da bazı ulaşılmamış kayıtlar bizim elimize daha evvelden geçmişti. Ve bu olguyla, buna benzer olguyla bundan sonra göstereceğim bir iki olgu daha var. Onlarda da ben şahsım
karşılaştım. Belgelerine karşılaştım ama kendisiyle yeni tanışıyoruz herhalde. Çok benziyor, benzerlik gösteriyor. Bakın şu olgu, size geçen de söyledim. Bakın bu olgu kare sandık kaya dediğimiz, bakın uzaktan çekeyim. Sandık kaya dediğimiz arkadaşlar olguya ne kadar benziyor bakın. Şurası tamamen Horasan'la kapatılma bir olgudur. Gördünüz mü? Kayanın içerisi, bu kaya ana kayanın içerisi normalde türüf yapıya sahip bir kaya. Oyulmuş ve burası zaman diliminde kopmuş, bu parça olarak kopmuş buradan. Ama şuraya baktığınızda Horasan'ın rengini ben size göstereceğim. Ama şöyle de bir olgu vardı. Horasan yaptıktan sonra bu şekilde yanında, sağında, solunda kapamayı da aynı Horasan rengiyle karşılaşabiliyorduk. Bakın. Şurası tamamen buraya uydurulmuş. Ama tuzaktı arkadaşlar. Neden? Bizim yuvarlak içerisinde olan haçımız bize tuzağı bildiriyor muydu? Bildiriyordu. Burada tuzak işareti olarak buradaki çizgiler, bu bir anlamı mezardır, bir anlamı düz bir alana gideceksin derken, ama böyle bu işaretlerle beraber anlam değiştirebiliyor ve burada bize tuzağın olduğuyla alakalı bilgi veriyor. Tuzak nasıl olabilir burada, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu devasa bir kaya, bunun içine oymuşlar. Bakın şu görmüş, ben şimdi kanıtlayacağım. Ben hep söylüyorum, sağlamasını yapmadan bırakmıyoruz. Gördüğünüz şuradaki renge bakın. Sandık kaya dediğimiz eşkıyaların devamlı kullanmış oldukları ana kayaların içini oyarlar. Bu şekilde de tek başına da olabilir bu. Ya da böyle kayaların içerisi oyulduktan sonra bakın şuraya çizeyim ben bunu size hemen. Herkes görsün. Muazzam bir olguymuş. Tebrikler bu arada. Arkadaş yani ismini vermeyeyim şimdi, boşverin. İyi bir arkadaşımız. Çizemedik bunu bugün. Niye böyle? Neyse arkadaşlar, çizmeye gerek yok. Çizemedik ama olsun. Çizmeye gerek yok. Şöyle gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi kare şeklinde buraya bir Horasan yapılmış. Bunu çok böyle teknikle kırmanız lazım. Ya buradan kıracaksınız, içine gireceksiniz, ya buradan kıracaksınız, içerisine gireceksiniz. Burada da şöyle söyleyeyim, bu da bilgidir, bilginiz olsun. Bunu televizyonlarda bakarsanız böyle tuzaklı kayaların üzerinde şu şekilde burada bir figür göreceksiniz. İnanamayacaksınız. Bunlar eli ayağı ağzı olacak, gözü olacak. Bu tuzağı bize simgeleyen, hatta Meksika'da yapılmış arkeolojik çalışmalarda, ülkemizde yapılmış arkeolojik çalışmalarda ve eşkıya mantığında tuzaklama sisteminde kaya içerisinde kum ve taş tuzaklarının üzerlerinde insan ve korkunç insan figürleriyle alakalı benim daha evvelden karşılaşmış olduğum, defalarca görmüş olduğum olgular vardı. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Şuna dikkat edin. Burası tamamen kırılıyor. Taşın içerisine oyulmak suretiyle içeriye doğru bir saklama yapılmış. Ama bizim şu kayıtta anlattık dedik. Taşın üzerine bir istavroz yaptık. Yaptıktan sonra da içine biraz sakladık. Sonradan arka tarafına geçtik. Bir uçurum vardı. Uçurumdan aşağı doğru biraz sarktığımızda bir kaya gördük. Musladık, altını kazdık. İçine doğru 3 tane, 4 tane, 5 tane oda yaptık ve mal sakladık. Bakın buradaki olgulara bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı şekilde üçgenden. Bunlar söylemiş olduğum gibi mezar ya da oda olarak anlattım size. Şimdi gelelim. Bu çatlakların arasına da haritalar koyduklarını daha evvelden söyledik. Şimdi şuradaki Horasan kaya yapısına bakıyorsunuz, rengine. Beyaz gibi, ama şuraya bakıyorsunuz, koyu bir rengi var. Tamamen içi oyulmuş ve uydurulmuş olan olgudan bahsediyorum. Şöyle göz önünde arkadaşlar, tamam mı? Şuradaki püf noktayı kaçırmayın. Şuradaki püf noktayı kaçırmayın. Gelelim. Buna da geleceğiz. O da kayıtlarda var. Bildiğim bir olgu, onu da anlatacağız şimdi. Arkadaşlar yerden aşağı, yani biraz aşağı doğru indiklerinde ya da o bölgede yakınında tam da anlatımları, yılanı görüyorsunuz değil mi? Ne dedik biz ilk programda bu resimde? Tılsım ve tuzak var bu olguda. Tılsım belki bazı konularda tutar tutmaz. Tılsımla alakalı bilgi vereceğim. Niyete göre çok önemli çünkü. Şurada görmüş olduğunuz altın para saklaması var arkadaşlar. Çünkü neden altın para var? Şimdi yılan bize vücut yapısıyla bilgi verirdi değil mi?
Gördük mü? Bunu ters çevirdiğimde omega işaretine benzeyecek. Şimdi çeviriyorum. Bakın. Yani şu şekilde omega işaretini altın parayla alakalı yılan bize bilgi veriyor. Burada da paraları yapmışlar. 3 aşamalı ya da 3 tane oda olduğunu bize söyleyen ve içlerinin altın parayla dolu olduğunu söyleyen bir olgu var. Burası yüksekte bir bölge olduğu için, çalışmasının zor olduğu bir bölge olduğu için çok şey almak lazım, ne derler ona? Tertibat almak lazım. Öyle gözü kara girmemek lazım. Bu yılan haricen de biz de burada tehlikenin olduğunu, buranın tamamen kırılarak içeri girileceğini düşünüyorum ben. Şahsım adına buradaki olgudan görüyoruz. İçeri girildikten sonra 2 tane, 3 tane hatta 5 tane oda olabildiğini düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir haç işaretimiz var. İnanın buna su vurduğunuzda tüm olgular ortaya çıkacaktır. %99 eşkıya işi. Şöyle de bir şey var. Yine kayıtlardan bahsedeyim. Papazların da rahiplerin de bu şekilde saklamalar yaptığını daha evvelden biliyorum. Ama bu eşkıyalar zaten Pop Martin'den bahsetmiştik. Bu eşkıyalar zaten rahiplerle beraber yapıyorlardı. Rahiplerin bu gibi bilgilerini zorla da olsa alıkoyup, zorla da olsa ya da isteyerek alıkoyup bu gibi olguları kendilerine yaptırıyorlardı. Burada da haç işaretimizi görüyorsunuz yuvarlak içerisinde. Burası dolu. Gerçekten muazzam bir olgu. Ve ikinci bir önemli şeyi söyleyeyim. Şu kaya yapısına bakın. Rengine bakın. Biraz evvel gösterdiğim resimdeki kapama ve bu kaya rengi böyleyken aynı kaya zaten, aşağısı bu. Burasının rengine bakın. Horasan rengi bu. Şu yeşil bakın neye benziyor bu? Mavi ile nasıl söyleyeyim? Farklı bir rengi var değil mi? İşte size hep anlatmış olduğum püf noktalardan bir tanesi bu. Bakın şu renk, şu renge iyi bakın şimdi. Horasan bu. Bakın aynı renk. Gördünüz mü? Aynı renk. Bak ana kayanın rengine bak. Horasan. Burada bir Horasan çalışması yapmışlar. Yani bir harç yapmışlar arkadaşlar. Kayaya uydurmak için. Ama renk farklılığı var. Ana kayanın üzeri başka renkken bakın şurada ayak gibi bir sandık kaya dediğimiz eşkıya olgusu burayı kapamış. Yani ne yapmış? Harcı buraya malzemeyi bunun içine oyarak koymuş. Koyduktan sonra bunu da eşkıya belgelerinde de diyor yani bir sandık kaya dediğimiz olguyu burada yapmış. Aynı harcı arttırmış. Bakın arttırdıktan sonra da şuradaki taşın rengine bakın. Aynı harcı burada da kullanmış. Aynı renk. Aynı renk. Yani bu kabartma murçla yapmamış bunu. Bunu baskı yöntemiyle yapmış bu yılanı. Ya zaten kapakta zaten kendini gösteriyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii tam temizlenemediği için ortaya tam bir olgu çıkmamış istemediğim gibi ama gerek de kalmadı artık. Bu saatten sonra bunu temizlesen ne olur, temizlemesen ne olur, her şey ortada. Her şey bana kendini gösteriyor. Çalışma hususunda arkadaşlar izin alacaklarını söylediler zaten. Uçurum bir bölge. Zannımca şunu söyleyeyim. Al ikinci örneğimiz bize. Size bir tane daha benim anlattığımı gördünüz mü? Eşkıyalardaki baklava dikesi göz. Biz ne diyoruz kaç günden beri arkadaşlar? Bu da benim kendi çözmüş. Ot var burada ama buradaki taşta ve buradaki şeyi görüyorum. Bu eşkıya işaretidir. Biz ilk programdan beri benim şahsımın çözmüş olduğu işaretleri ve eşkıya işaretlerini ve geçen de Antalya'dan bundan evvelki videomuza bakın. Evin içerisindeki olguya bakın. Bir de Ahmet arkadaşımızın bir tane olgusu var, anlattık. Bu üçüncü, dördüncü gösterdiğim belli boylardaki göz şeklindeki kayaya dikme çakma olan olgu bu eşkıya işaretidir arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Şu mouse'un altındaki. Devam edelim isterseniz şöyle. Ama dikkatli ol arkadaşım. Bakın başka bir olgu daha benim daha evvelden notlarımda var bu. Ben çalışmadım. Hemen arkasına bunu ekleyelim diye yaptık. Kısa bir bilgi vereceğim.
Notlarımda aynen şöyle yazıyor. Benim zaman içerisinde 20 yıl süreç içerisinde gezmiş olduğum dağlarda orada burada karşıma çıkan olgulardan bir tanesi. Bir de almış olduğum bir duyum vardı arkadaşlar. Olay şu, belgede anlatılan bir tane ejderhaya benzeyen taş bulacaksın. Taşın üzerinde çakma 3 santim 5 santim gibi bir tane demir halka bulacaksın. Ben almış olduğum o notu bununla karşılaştırıyorum. Özellikle ekledim. Aynısıyla karşılaştım şu an ve şu an tam karşımda. O mu diye düşünüyorum. Taşı tam olarak incelemedim ama taşın bir ejderhaya benzediğini fark ettim. Ya da bir hayvana ya da bir deveye benzediğini fark ettim. Farkındaysanız ejderha değilse bir devedir bu. Görmüş olduğunuz kafa yapısı burada arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sırtındaki hörgücünü görüyorsunuz. Ve ayakları yok. Peki burada bizi etkileyen olgu nedir? Şimdi diyeceksin ki arkadaş sen paradolya benzetiyorsun. Tamam arkadaşım ben benzettim de sen de şunu bana benzet. Hatta ben diğer resmini göstereyim size. Bak yakını da var. Yapılmışı var yani. Sen bana bu 2 santim 3 santimlik demir halkasının buraya dağ başında kullanım amaçlı mı koyduğunu ya da neden buraya çakıldığını anlatırsan ben de bu taşı bir benzetme işte burada mouse'un altında. Ben de bunu sana açıklarım. Derim ki ya paradolya derim. Bakın bunun böyle demir bazen arkadaşlar demir olarak bu önemli bir olgu. Anlatmaya başlayacağım şimdi. Eşkıya kayıtlarında olan da bir olgu. Daha evvelden benim eşkıya kayıtları dışında eşkıyalar olmasa da arkadaşlar bazı olgular var. Nasıl ki diğer resim için biz çalışacağız dedik. Bunun için ben ayrı bir video yapacağım. Yani şeylerime bakmam lazım. Ne derler ona? Notlarıma bakmam lazım. Bakın. Normal şeyi anlatayım size. İşaret çözümlemesini anlatayım. Anlatılanı anlatıyorum. Ama anlatılanın dışında bir olgu bu. Böyle bir demir halka buldunuz. Bir taşın içerisinde çakmaydı. Bak burada hörgüç olarak yön vermiş. Bu tarafa, bu da bu tarafa bakıyor. Normalde yön verdiği tarafa şuraya gelirsin. Sırtını verirsin. Yunan'da 9 anlamına gelir bu olgu. Yunan'da 9 anlamına gelir bu demir çakma yuvarlak halka. Roma'da 10 anlamına gelir. Şeyde de Ermenilerde de 70 anlamına gelir. Şuraya gelirsin, sırtını buraya dayarsın, bu tarafa doğru, sol tarafa doğru bir yol olduğu söylenir. O tarafa doğru yürüdükten sonra yolu takip ettiğinde bir dereye gelirsin yakınında. 9, 10, 70 adımda çevresinde bir sapak, bir yol ararsın. Derenin olduğu yerde de bir tane çakma siyah dikili taş bulursun. Taşın altında bir meblası var denir. Daha evvelden çözülmüş, parası alınmış halkayı anlatıyorum. Ama bu bence o değil. Bu da deve. Dikkatinizi çekerim bu arada. Deve taşlık arazide yürüyemez. İkinci anlatımımı anlatayım. Benim kendi düşüncem. Deve ise bu. Deve dik ve taşlık arazide pek yürüyemez. Olduğu yerde düz bir zemin vardır. Bütün yönleriyle çevresini görmüyorum. 9 adım atarsın, toprağı incelersin. Toprak yapısında eğer devenin sevmiş olduğu ya da kendi tüylerinin renginde bir toprak yapısıyla karşılaşmışsanız kırmızıya yakın, deve tüyüne yakın 9 adımda sadece oraya özgüdür. Orası çok önemlidir. Sonra 10 adım atarsın. 9'da 10 aynıdır zaten. Bir farklılık yoksa 70 adım atarsın. 70 adıma bakarsın. Neden 70 diyoruz? Yuvarlak omikron anlamına gelir Yunan'da. Diğer bir anlamı 70 adım anlamına gelir arkadaşlar. O tarafı incelersiniz, bakarsınız. Eğer farklı toprak yapısında bir çökme, bir taş yığma görürseniz bunun bir malı oradadır. İkinci çözümlemesine gelelim. İkinci çözümlemesinde de şöyle bir olgu var. Kafa yapı, boyun yapısı bunlar hep önemli. Benim bunları görmemle beraber işareti çözümleyelim. İkinci çözümlemesi bunun 20 adım çevresinde ona da ne yön verir? Şuradaki gözler yön verebilir. Çevresini görmüyorum. Bu ejderha diyebiliyorum ama deve olabilir. Neyse deve diye anlatalım. Hörgücünden ötürü.
Çevresinde bir taş görebilirsiniz. Taşın üzerinde bir istavroz ya da bir haç işareti görürsünüz. Haçı gördüğünüz yerin hafif bir rampası vardır. Rampasının olduğu yerde bir tane de küçük mağarası vardır. Deve işaretlerinde bizim karşılaşmış olduğumuz olgulardan bir tanesidir. Bir insan girebilecek kadar bir yerdir. Kapatılmıştır. Üzerinde yine küçük bir haç vardır. Büyükten küçüğe devam edersiniz. Devam ettikten sonra mağara içerisindeki malı alıp tam giderken kapının olduğu yerde, mağaranın olduğu yerde, Haçlı Taş'ın ikinci taşın olduğu yerlerde eski bir ağaç vardır ve ağacın altında da eşkıya kaydıdır bu. Asıl paramızın olduğu yer orasıdır diye anlatımı vardır. Ama benim anlatmış olduğum papaz olgusunda çanlarını sakladıkları, işte ne bileyim çok değerli eşyalarını sakladıkları, insanların toplum malzemelerini sakladıkları başka bir anlatım var. Eğer bu deve değilse ve benim söylediğim gibi ejderha dediği yapmış oldukları, papazların yapmış oldukları ve sakladıkları olguysa büyük bir ihtimalle öyleyse ayrı bir çözümlemem var. Çalışacağım bunun bana çevresi gelirse. Bunun bakın ayakları yok deve ise ayakları yok. Bunlar da V yapmış arkadaşlar. Şunu da bir çevirelim bakalım. Başka sizle beraber bakacağım. Buna tekrar çalışacağım. Olguların dışında farklı şeyler de düşünüyorum. Ama deveye benzetiyorum. Geçelim arkadaşlar bunu da. Ben size kısa böyle göstereyim bir de. Ben buna çalışacağım. Alp. Buna çalışacağım. Sana bilgi vereceğim. Ya Adem'di ya Alp'ti. Ama bunun bana çevresinin resmini verirsen kaçacak bir olgu değil. Size her zaman anlattığım bir şey var. Bakın. Her zaman anlattığım size bir şeyler var. Bakın inceleyin bakalım ne görüyorsunuz. Olguya geldiğiniz zaman toprak yapısını görüyor musunuz? Bakın. Gördünüz değil mi? Toprak yapısını. Kil katmanları ve toprak yapısı 4 metre 5 metre indiğinizde bakın böyle bir zeminle karşılaşırsınız. Örme taş zemin. Buraya gelene kadar çakıl, horasan, işte ne bileyim sertleştirilmiş bizim anlattığımız şap, horasan, şap gibi olguları böyle kıra kıra inersiniz. Böyle en altta sanki taş örme gibi bir olguyla karşılaşırsınız. Şu da olabilir, şu da ama bana göre burası kalkacak. Şu alt zemin kalkacak, tamamen kırılacak, sökülecek, devam edilecek. En sonunda bir mıcır gelecek, kum gelecek, bir kapak gelecek ve içine girilecek. Ama böyle dar kazmaya başladığınızda kazı yaparken çizim yapamıyoruz herhalde. Sıkıntı var mı? Bir daha deneyelim. Çizemiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var. Şimdi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mouse'u izleyin. Huni şeklinde iniyorsunuz. Şurası biraz darsa şöyle tabii izinli kazılardan bahsediyoruz. Şuradan da böyle indiğinizde burayı genişletmiş olursunuz. Çökme riskini de azaltır. Yukarıya da teleskopik direkleri koyuyorsunuz. Vidalı, kriko gibi. Duvarlara, şuralara playmut dayıyorsunuz. Yavaş yavaş krikoyla vidalıdır o. Çeliktir, demirdir arkadaşlar. Duvarları destekler. Siz aşağı doğru indiğinizde duvarların çökmesini engellediği gibi siz de burayı bu şekilde yani üçgen şekilde açarsanız sağa sola böyle sıkıntı yaşamazsınız. Nedenini söyleyeyim. Belki bu kapı şu taraftadır. Kapı şu taraftadır. Kapıya giden bir şey nasıl söyleyeyim bir Arnavut kaldırı gibi yapmışlardır. Bunu biraz daha genişleteceksiniz. Şöyle yurt dışından gerçi bu resim izinli bir kazı. Her zaman söylüyoruz izinli kazılardan yanayız. Bakın kil tabakasını görüyorsunuz nasıl. Bunu kazmak çok zor, çok kolay değil arkadaşlar. İnanın bana çok zor. Bununla alakalı kısa bilgi vermiş olduk. Geçelim görsellerle beraber. Daha evvelden söylemiş olduğum olgulardan bir tanesi eğer ağaç altlarında böyle taşlarla karşılaşırsanız, şöyle taşlarla karşılaşırsanız, özür dilerim arkadaşlar, taşlarla karşılaşırsanız şu anlama gelir, kare taşlarla yani şöyle beyaz kare taşlarla karşılaşırsanız bunun altında bir olgu var anlamına gelir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunun üzerinde de şu taşların üzerinde de ufak tefek şekiller var. Bunları da görmezden gelmedim, rahat olun. Bu da aynı şekilde. Bizim size anlatmış olduğumuz ilerleyen zamanlarda arkadaşlar düşündüğüm
Korsanlar. Korsanlarla alakalı 3 tane videom olacak. Dinlemenizi öneririm. Şimdi isterseniz devam edelim. Görmüş olduğunuz böyle kapağa benzer taşlar gördüğünüzde bu ağaç altından çıkar bunlar. Bu inanışla alakalı bir olgudur. İnanış ve medeniyetler ve hazine define ile alakalı da bir bilgimiz olacak. Kaçırmayın. İnanış deyip geçmeyin arkadaşlar. Adamlara bakıyorsunuz. Ünlü otellerin bahçelerine giriyorsunuz, havuzuna giriyorsunuz. İnanış. Hemen karşınıza şeyler çıkıyor. Otelin yine lobisine gidiyorsunuz. Tanrıçaların bilmem nelerin şeyleri var kapılarda. İnanış. Yani otelin bir yerine giriyorsun, koca işte bilmem ne heykelleri geliyor. Hep inanış. O günden günümüze bugüne kadar gelmiş. Hep inanışla karşılaşıyoruz. Çok önemli. Gördüğünüz gibi karşımızda ağaç altında böyle olgularla karşılaştığınızda çok önemlidir. Bizim bir kardeşimiz yollamış. Şimdi size bir de kasalarla alakalı bilgiler vereyim. Bakın. Kardeşimiz bunu bize yollamış. Bakın şurada görüyorsunuz. Çok önemli bir olgu var. Kasalarda şöyle çizgiler olur. Bakın. Şöyle çizgiler olur. Buraya kadar gelir. Bakın şurada da çizgi olur. Bu kanalın bittiği yer normalde açılır ve içinde para olur arkadaşlar. Şimdi örneğini göstereceğim. Şimdi bu olgu benim için kasa mıdır? Ben hiçbir zaman kimseye demem burayı kır parçala. Ben bilgi veriyorum şu an. Olur diyorum. Bunun olacak demiyorum. Bakın. Burada kanalımız var mı? Kanalın bittiği yerde de bakın. Böyle ufak bir giriş yapar mıydı? Bakın. Burada bir tane de köpeğimiz var mı? Bakın. Çizmiş. Köpek buraya bakıyor mu? Gözü de üçgen mi? Bakalım arkadaşlar. Bakın. Tam mouse'un altı üçgenin ucu. Bakın. Köpeğin burnu da burayı gösteriyor mu? Burada da bir murç izi var mı? Kasaların açılacağı yerde de murç izleri olur muydu? Kasayı anlatan olgulardan biri 1 nokta, 2 nokta mıydı? Değil mi arkadaşlar? Burada da 1, 2, 3 tane üçgenimiz var mı? İşte bizi şaşırtabiliyorlar. Ne yapıyorlar? Her şeyde burayı bize gösterirken bakın arkadaki olgu ya da yanlarında da bunu yapıyorlar. Ben arkadaşımıza şunu söyleyeyim. Şimdi örneğini göstereceğim. Bunu kontrol et. Bir de üstüne bakın. Kaya ile hiçbir alakası yok. Görüyorsunuz hiçbir ilgisi yok. Ama burası değilse bile %60'lardayım. Burası değilse 3 tane mur çizimiz var. Yani daha ne yapsın? Yani ben kır demem de şuradaki kanal göstereyim başka örnek. Arkadaşım bak bu toprağın, bu kayanın üstünde kasa olabilir. Bu da bir olgudur. Bak şu kanalı da yapar. Şu altlar toprağa kaldırırsın kasa burada da olabilir. Bunun altında da olabilir. Şurası da olabilir. Bu sadece bir kendi başına işaret de olabilir. Ama kasa burada. Bunu öyle bil ama burayı yokla. Bu kadar kolay olacağını ben zannetmiyorum. Açılmış örnek size. Şimdi bakalım. Açılmış örnek. Bakın gördünüz mü? Adam nasıl çalışma yapmış? Bakın açılmış örnek. Buraya açmışlar. Buradan parayı almışlar. Kanalı gördünüz mü? Bakın. Buranın sıvalı olduğunu düşünün. Buradan da kanalı yapmış. Burası patlatılmış arkadaşlar. Daha evvelden 2 tane de mur çizimizi görüyor musunuz? Kasalarda böyle mur çizleri şimdi gösterdim size. Bakın burada da bir kanalımız var. Burada da para işaretini yapmış. Yuvarlak kasa işaretini yapmış. Açılmış örneğiyle göstermeye çalıştık. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Anlatımlarım. Bunları da başka bir videoda isterseniz anlatalım. Fazla uzamasın. Her zaman söylediğimiz gibi dikkatli olmakta fayda var. Hep söylüyoruz. Bilgi vermeye çalışıyoruz. Arkadaşım sana bunu güzel çekimlersen şuraları da bana ıslayıp yukarıdan bir de üstüne çek yandan değil resimlersen bununla alakalı sana bilgi vereceğim çevresiyle beraber. Videolar arkadaşlar paylaşıldığında ya da beğenildiğinde ya da yorumlandığında en üstte YouTube tarafından çıkarılacaktır. Bilginin paylaşılmasında yararı olacağını düşünüyorum. Seviyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.